Sabah uyan, işe ya da okula git, yorul, eve dön ve uyu. Modern dünyada milyarlarca insan her gün aynı döngünün içinde kayboluyor. Sistemin kusursuz işleyen birer parçasıyız. Ancak bedenimiz ve zihnimiz bu beton binalara her gün 8 saat masa başında oturmaya veya bir ekrana bakmaya hiç de uygun değil. Aslında genlerimiz hala vahşi doğada yaşadığımızı sanırken biz kendimizi modern şehirlerin içine hapsettik. Peki bizi doğamızdan koparıp bu bitmek bilmeyen koşturmacanın içine sokan o sıkı düzen nasıl kuruldu? İnsan doğası hep böyle robotik miydi? Cevap için zaman makinesiyle yaklaşık 100 bin yıl geriye gidiyoruz. 100 bin yıl önce atalarımız tamamen göçebe bir yaşam sürüyordu. Çalar saatleri, patronları, ödemeleri gereken faturaları ya da mülkleri yoktu. Geleceğe dair kaygıları da yoktu. Çünkü biriktirecek hiçbir şeyleri yoktu. Avların peşinde kilometrelerce yürüyor, doğanın sunduğu yabani meyveleri, kökleri ve yemişleri topluyorlardı. Yapılan araştırmalar bu insanların hayatta kalmak ve karınlarını doyurmak için günde ortalama sadece 3 ile 4 saat harcadıklarını gösteriyor. Geri kalan koca bir günü dinlenerek, birbirlerine hikayeler anlatarak ve eğlenerek geçiriyorlardı. Üstelik yüzlerce farklı bitki ve hayvanla beslendikleri için son derece sağlıklı ve güçlüydüler. Sınırların olmadığı tamamen özgür bir hayattı. Ancak yaklaşık 12 bin yıl önce dünyada her şeyi değiştirecek bir iklim olayı yaşandı. Sadece 5 saniyeni alacağım. Küçük bir kanal olduğumuz için destekleriniz çok önemli. Aşağıdan abone olup videoyu beğendin mi? Teşekkürler. Hadi devam edelim. Buzul çağı sona erdi, hava ısındı ve yağmurlar arttı. Toprak inanılmaz bir şekilde bereketlendi. Özellikle bizim de içinde bulunduğumuz Orta Doğu topraklarında devasa arazileri yabani buğdaylar ve arpalar kapladı. Yemek o kadar boldu ki insanların yiyecek bulmak için artık göç etmesine gerek kalmadı. Bu hazır besin kaynaklarının etrafında kamp kurmaya, hatta kalıcı taş evler yapmaya başladılar. Yani daha tarımı keşfetmeden sırf doğanın bu ani bereketi yüzünden yerleşik hayata ilk adımı attılar. Hatta o meşhur Göbekli Tepe gibi devasa yapıları da bu dönemde sırf inançları uğruna bir araya gelen büyük kalabalıklar inşa etti. İşte bu dönemde doğayı çok iyi gözlemleyen bilge bir insan koca bir değişimin kapısını araladı. Toprağa düşen yabani tohumların yağmurla birlikte nasıl filizlendiğini fark etti ve neden doğanın bize vermesini bekleyelim, bunu kendimiz ekip büyütebiliriz dedi. İlk tohumlar ekildi, ilk hasatlar yapıldı. Ancak burada çok ilginç bir ters köşe var. Aslında biz buğdayı evcilleştirmedik, buğday bizi evcilleştirdi. Düşünün, buğday kayalıkları sevmez, insan o kayaları temizledi. Buğday diğer bitkilerle suyu paylaşmak istemez, insan günlerce güneşin altında yabani otları yoldu. Buğdayı kuşlar yemesin, kuraklıkta kurumasın diye insan onun başında nöbet tutmaya başladı. Sonuçta insan özgürlüğünü verip buğdayın kölesi oldu. Bu keşif hızla yayıldı çünkü tarım avcılığa göre çok daha fazla insanı doyurabiliyordu. Yemek garantilenince göçebe hayatın getirdiği zorluklar bitti ve insan nüfusu dünya tarihinde görülmemiş bir hızla patladı. Fakat bu durum geri dönüşü olmayan bir yoldu. İnsanlar ektikleri tarlayı korumak ve hasat zamanını beklemek zorunda oldukları için topraklarına zincirlendiler. Derme çatma çadırların yerini taştan evler aldı. Küçük aile kabileleri önce köylere, ardından ilk büyük şehirlere dönüştü. Peki tarım insanı daha mı mutlu ve sağlıklı yaptı? Kesinlikle hayır. Eski insan kemiklerini inceleyen uzmanlar tarıma geçen ilk insanların hayatının bir kabusa döndüğünü söylüyor. Avcıyken etle, meyveyle beslenen insanların boyu uzundu. Tarımla birlikte sadece buğday ve karbonhidrat yemeye başlayınca protein eksikliğinden insanların boyu ortalama 15 santim birden kısaldı. Evrimsel olarak koşmaya programlanmış insan omurgası bütün gün tarlada eğilerek çapa yapmaktan, ağır buğday çuvalları taşımaktan fıtık oldu. Dizleri ve beli aşındı. İnsanlar evcilleştirdikleri hayvanlarla inek, domuz, tavuk daracık alanlarda iç içe yaşamaya başladılar. Bugün bildiğimiz grip, kızamık ve çiçek gibi ölümcül hastalıklar ilk kez bu dönemde hayvanlardan insanlara geçti. En büyük darbe ise özgürlüğümüze geldi. Avcı topluluklarda herkes eşitti çünkü kimsenin yanından ayıramayacağı bir malı, mülkü yoktu. Tarımla birlikte ilk kez tüketilenden fazla ürün ortaya çıktı ve bunlar dev ambarlarda saklandı. İşte o an birileri tarlaların etrafına çitler çekti ve burası benim dedi. Ambarlardaki buğdayı korumak için askerler, üretimi yönetmek ve pay etmek için yöneticiler, bu düzeni kabul ettirmek içinse din adamları ortaya çıktı. En altta ise bu hiyerarşik sistemi beslemek için gece gündüz tarlada köle gibi çalışan halk kaldı. Yani mülkiyet kavramı, sınıfları, vergileri, kuralları ve devletleri doğurdu. Başlangıçta hayatı kolaylaştırsın ve daha fazla yiyecek sağlasın diye hayatımıza soktuğumuz tarım zamanla vazgeçilemez bir zorunluluğa dönüştü ve insanlığı kendi yarattığı sistemin işçisi yaptı. 100 bin yıl önce vahşi doğada sadece o günü düşünerek özgürce koşan atalarımız güvenlik ve konfor uğruna kendilerini önce tarlalara, sonra fabrikalara ve bugün de ofislere hapsettiler. Bugün her sabah o telefon alarmı çaldığında, trafiğe takılıp işe ya da okula giderken aslında binlerce yıl önce toprağa ekilen o ilk buğday tanesinin faturasını ödüyoruz. Peki sizce bugünkü modern konforumuz için o vahşi özgürlüğü feda etmeye değdi mi? Yorumlarda buluşalım.